Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, ay ve steryum Kova olanlar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Acil durum nedir diyorum. Yani duyman gereken mesajlar, alman gereken mesajlar nedir diyelim sevgili Kova burcu. Şimdi arkadaşlar hava yedilisli bir başladık. Burada bir aldatılma, kandırılma, ihanet, hayal kırıklığına uğrama ile ilgili mesajlar vardır. Fakat bu durum senin için nasıl akacak? Yani gelecek olan enerjiler mi, geçmiş enerjiler mi derken direkt zaten mesajı aldık. Şöyle bir koyalım kartlarımızı. Kartlarımızı açalım. Şimdi burada geçtiğimiz yedili vadelerdir çok fazla mücadele vermiş olabilirsin ve çok fazla 7 hafta, 7 ay sevgili Kova burcu özellikle çok fazla mücadele vermek. Dürüstlük senin için çok önemli olmuş olabilir. Fakat zaman zaman kendine karşı bile dürüst olamamış olabilirsin. Bu kendine karşı bile dürüst olamama durumu kendine karşı yalan söylemek değil. Yani gücünü keşfedememek, gücünü fark edememek, tam olarak ortaya kendini koyamamak, tam olarak inandığın şeyleri, sahip olduğun şeyleri sahiplenememe ile ilgili ya da gücün tükendi dediğin noktalar ile ilgili bir durumdan bahsetti aslında. Ve bununla birlikte sevgili Kova burcu dışarıdan gelen etkenlerden bahsediyor. Seni aldatanlar, kandıranlar, ihanet edenler, senden bir şeyler çalmak veya bir şeyler kaçırmak isteyen kişilere karşı sessiz de olsa güçlü durmaya çalışmışsın açıkçası. Zihinsel olarak da çok fazla böyle dağınık olduğun durumlar içerisinde bulmuş olabilirsin kendini. Şimdi diyor ki bak, tüm bu saydığım etkiler ile ilgili yeniden güce gelmek var. Zihinsel olarak yeniden toparlanmak var. Zihinsel olarak da sözel olarak da kendi alanını korumak, kendi sahip olduğun değerleri koruyabilme ile ilgili güzel bir güce geliyor olacaksın. Ve burada diyor ki sahip olduğun bütün elementler sende oluyor olacak. Yani bu sana akışta veriliyor olacak. Bunu tabii ne kadar değerlendirebilirsin? Herkesin bireysel olarak kendi sürecinde durumlar farklılık gösterecektir arkadaşlar. Ne kadar farkındalığın yüksekse, ne kadar hatalar, dışsal hatalar, içsel hatalar, hani bunları ne kadar fark edebiliyorsan, ne kadar doğru zamanda doğru adımları atabiliyorsan, ki bu videoya geldiysen hiçbir şey tesadüf değildir. Bunu kullanabilmek vardır ve güce gelmek vardır açıkçası. Geçmişte yapmış olduğun hatalardan ders alman, para kralı arkadaşlar. Geçmişte yapmış olduğun hatalardan ders alman çok önemli ya da karşılaşmış olduğun hatalardan bu süre zarfında ders alman senin için çok önemli olacak. Ve diyor ki artık geçmişte zaten senin için geçmişte kalıyor olacak ki bu şekilde enerjileri çalıştırman çok önemli senin için. Daha çok ileriye yönelik adımlar atmak vardır ve sağlamlaşmak vardır. Bir otorite sahibi olmak vardır, bir güç sahibi olmak vardır. Kendi alanını, kendi yerini sağlamlaştırmak vardır sevgili Kova burcu. Şimdi diğer kartlarımızı açalım ve devam edelim. En sonunda sana Lenormand kartı çektireceğim. Bakalım kendin için alman gereken mesajlar nelerdir? Hangi kartı çekiliyorsun? Bunu sana seçtireceğim açıkçası. Olaylara çok daha farklı açılardan bakabileceğin bir süreç olacak senin için. Ve diyor ki fikirsel olarak akış sana çok gelecek. Yani hissel olarak akış sana çok gelecek. Yemek yerken de, gezerken de, araç kullanırken de, çalışırken de, trafikteyken de, nerede olursa olsun akış sürekli gelecek. Yani bu sinyalleri, bu mesajları çok doğru bir şekilde alabilmen, doğru bir şekilde değerlendirebilmen çok önemli olacaktır senin için ki en önemli nokta budur zaten. Mesajlar, işaretler, haberler, duyumlar her zaman gelir. Her şey, yani evrenin sürekli bizimle konuşma şekli vardır zaten ve hiçbir şey tek başına çalışmaz arkadaşlar. Her şey bir bütündür. Burada gelecek, yani bir şeyler gelecek. Her noktada bu gelecek. Burada bir hareketlilik var ama şöyle bir durum var. Yeni fikirler ve yeni projeler oluşturabilirsin. Bir şeyler senin için havada kalmayacak sevgili Kova burcu. Yani geleni yakalayabilme ve başlatabilme enerjisi olacak. Ve burada arkadaşlar iletişimle ilgili işler, sosyal medya ile ilgili işler, yurt dışı ile bağlantılı konular, işler. Yeni bir fırsat, yeni bir adım. Bazılarınız bunu atmış olabilirsiniz, başlatmış olabilirsiniz. Başlatmayanlar da önümüzdeki 8'li vadeler içerisinde bunu başlatacak dedi. Kariyer hayatınla ilgili seni daha da yükseltebilecek ve yerini sağlamlaştırabilecek bir şeylerin temelini atma ile ilgili güzel bir mesajdan bahsetti aslında. Hemen şöyle bir bakalım. Toprak kızı.
Şimdi önümüzdeki beşli vadeler, fakat bu durum şöyle: 15 Haziran gibi dinleyeceksin. Belki en geç 16 Haziran olur. 15 Haziran civarı dinleyeceksin ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren niyetini alabilirsin. 5 gün ve Temmuz ayının 5'ine kadar olan süre içerisinde para ile ilgili konulara dikkat et. Para düşürmeye, para kaybetmeye yine de iptal diyelim. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma hava yedilisiyle birlikte geldi çünkü. Bu tarz durumlara karşı dikkat et. Hiçbir şey olmaz da fazla harcamalar yapabilirsin. Bunlara karşı da dikkat et açıkçası sevgili Kova burcu. Para ile ilgili pek çok konuya birazcık dikkat etmen gerekiyor. Eğer bu tarz bir sınavdan geçersen burada kendinle alakalı sağlayamadığın ya da kendine karşı olan güvensizliğin dışarıdan çok güvenliymiş gibi ya da özgüvenliymiş gibi gözüküyor olabilirsin. Ama içten içe o yatan bir dediğim gibi, yani her şey zaten bir bütündür. Yatan bir güvensizlik duygusu vardır. Bununla ilgili bir ders niteliğinde olacak bu. Ama yine de tedbirini alman çok sağlıklı olacaktır senin için. Sekizli vadeler çok önemli. Geçtiğimiz sekizli vadeler ve gelecek sekizli vadeler. Burada artık diyor ki bir şeylerin kilidini kırmak var. Çünkü burada arkadaşlar geçmişten gelen bir konu, yani geçmişte yaşadığın bir travma, geçmişte yaşadığın bir haksızlık, bir hüsran, elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum dediğin noktalar. Burada bir nokta ile ilgili geçmişin şifası akacak açıkçası. Yani geçmişle ilgili bütün, şöyle düşün, güvenini en son nerede bıraktın? Şimdi şöyle, şu an ben artık kimseye güvenmiyorum noktasındasın diyelim ki, örnek veriyorum. Yani herkesin o kilidi çok farklıdır, başkadır. Onu sen en son nerede bıraktın? Yani nasıl bir olay yaşadın da onu orada bıraktın? O kararı aldın. Artık herkese güvenmiyorum. Hangi olay sana bunu söyletti? İşte git ve orayı şifalandırla ilgili bir mesaj verdi aslında. Şimdi son kartlarımı açacağım, toparlama yapacağım, mesaj kartı alacağız ve Lenormand çekeceğiz arkadaşlar. İşte bu ayırtma, ayıklama, artık bir ayıklama süreci gelecek. Yani geçmişte hatalar, yanlışlar, uğradığın haksızlıklar, içine attığın durumlar, sustuğun ne varsa, seni bloke eden, engelleyen, bir türlü atağa geçiremeyen ne varsa tüm bunları artık özbenliğinden böyle bir ayıklama noktasına doğru geçiş yapıyor olacaksın açıkçası. Ve burada bir gitmek var arkadaşlar. Bazılarınızda seyahatler, yolculuklar söz konusu olabilir. Daha çok senin ruhuna şifa sağlayabilecek, sana kalben, ruhen iyi gelebilecek konular, durumlar, olaylar neyse onlara doğru bir gitmek var. Aynı zamanda bir kurtarıcı da olacak bu. Dediğim gibi hani bu belki bir kişi yoluyla gelebilir, duyduğun bir haberle gelebilir, izlediğin bir videoyla gelebilir, çift sayılar, saatler olabilir, her şey olabilir. Bunlarla ilgili işaretler de zaten alıyor olacaksın. Her zaman bizimle konuşur evren arkadaşlar. Bu belirli bir süre içerisinde olacak bir şey değildir. Ama bazı dönemler çok daha hassastır ve özeldir. Seyahatler, yolculuklar. Burada şöyle bir durum var. Beni mutlu etmeyen bir şeyden gidiyorum ve beni gerçekten mutlu eden şey nedir? Bunun peşinden gitmek var ve buna sıkı sıkıya yapışmak var sevgili Kova burcu. Hemen bir son kartımı alıyorum senin için. Ve yıldızla kapattık. Yani senin kartınla kapattık. Evet, burada güçlü bir özgürleşme, güçlü bir yeni bir başlangıç var. Ve hayatında bazı renklerin değişmesi var. Burada arkadaşlar pek çok Kova burcu arkadaşım tanınabilir, ünlenebilir, yerini sağlamlaştırabilir. Çok daha popüler bir hale gelebilir ve çok daha saygınlık görebilirsiniz. Herkes, bakın yine altını çiziyorum, herkes içinde bulunduğu duruma göre bunu alsın lütfen. Yaptığı işe göre, konuma göre, hiçbir şey yapmıyor olsan bile bulunduğun alanda enerjin yükselir. Öyle söyleyelim. Ama tabii atak halindeysen, sürekli bir şeyler yapıyorsan, araştırıyorsan, öğreniyorsan, alternatifler deniyorsan, tutunduğun bir şeyler varsa daha da çok yükseleceksin demektir aynı zamanda. Öğrenci arkadaşlarım, kendi işi sahibi olanlar, meslek grubunuz ne olursa olsun, ister sanatçı olun, ister farklı alanlar, isterseniz bu alanlarla ilgili bir şeyler yapın. Burada bir yükselmek vardır. Sözünün ilerlemesi vardır ve bir doyumu ulaşmak vardır arkadaşlar. Doyumu ulaşamıyorum, hayatımda bir şeyler havada kaldı ve eksik kaldı dediğin noktada seni gerçekten doyumu ulaştırabilecek bir ilişkiye, seni gerçekten doyumu ulaştırabilecek bir zafere, seni gerçekten doyumu, yani yıldız, gerçekten doyumu ulaştırabilecek bir kariyere, bir noktaya gelmek vardır. Ve burada sen boşalttıkça sistem sana verir. Sen boşalttıkça sistem sana verir. Dediğim gibi belki
Ünlü biriyle tanışabilirsin, ünlü biriyle ilişki yaşayabilirsin ya da kendi alanında tanınmış biri olabilir. Bu daha çok senin enerjin gibi aktı ama burada bir yükselmek vardır arkadaşlar. Şimdi buradan küçük mesajlarımızı alalım ve bir de sana Lenormand çektireceğim sevgili Kova burcu. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Olmak zorunda değilsin. Tabii niyetim herkes için. Zaten kimler için niyetimi aldığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Yargıdan uzaklaşmış, kalbi, gönlü, ruhu temiz olan bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Her zaman böyle söylüyorum zaten biliyorsunuz. Bakalım nedir diyelim. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar. Bu süre zarfında bunları çalıştırmak senin için çok önemli olacak ki kovalar zaten iyidir arkadaşlar. Derinlerde iz bırakmak, uzun süreli olaylar ve durumlar. Yaptığın bir iş, bir söylem, bir söz, bir proje, bir durum. Birilerinde iz bırakabilir. Bakın bir kısmınızda iz bırakabilir yaptığınız işler, bir kısmınızda da bazı şeyler sende iz bırakabilir. Aynı zamanda geçmişte sende iz bırakmış ve bunlardan dolayı bir türlü senin hareket etmemeni sağlayan durumlar varsa buraları şifalandırmak için güzel etkiler altında olacaksın. Şimdi burada pek çok Kova burcunun enerjisi şu şekilde arkadaşlar. Sıkıntıların içinde boğulmak, ruhunun daralması, dert ve keder. Buraya ne gelecek diyelim anahtar. Ama işte bak bunu bakın nasıl birbiriyle bağlantılı. İşte bu boğuldum, üzüntülerin içerisinde tıkalı kaldım dediğin noktada bir anahtar. Çıkış yolu. Bak diyor ki doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek doğru kapının doğru anahtarı diyor sevgili Kova burcu. Çok güzel bir mesajdı. Şimdi arkadaşlar Lenormand destesinden kartlarımızı seçelim. Lütfen sen de odaklan. Bakalım senin yani hangi kartı çekeceksin? 3 adet kart alacağım senin için sevgili Kova burcu. Hemen bir aldım. Asla yargıda bulunma. Yargıladığımız hiçbir şey yaşamadan gitmeyiz arkadaşlar. Yani her şeyi olduğu gibi kabul etmek, kendi haklarını, kendi sınırlarını korumak doğrultusunda pek tabii ki. Kimseye kötü gözle, kötü niyetle, kötü düşünceyle bakmamak çok önemli. Peki bakalım. İyice odaklan ve kartını seç. Birinci kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. İlk kartı seçenler için seçtin. İlk kartı seçen işte bakın çapa, iz bırakmak yani burada yeni bir yaşam, yeni bir hayat ya da yeni bir sistem, yeni bir düşünce yapısı vardır. Geçmişte sende iz bırakan yaraların, üzüntülerin, kaygıların, kuruntuların neyse ya da uğradığın haksızlıklar ya da kendinde bir türlü çözemediğin problemler neyse belki uzman birinden bir destek alacaksın. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay arkadaşlar biliyorsunuz. Burada bir şeylere çapa atmak vardır, bir kalıcılık vardır. Hani dedim ya söylediğim bir söz, yaptığın bir iş birilerinde iz bırakabilir ya da sende iz bırakabilecek güzel etkilerle de karşılaşabilirsin. İkinci kartı seçen arkadaşlarım için ikinci kartı kim seçti bilmiyorum ama gani böyle bolluğun, bereketin artması vardır arkadaşlar. Kısmetler, nasipler vardır. Bekar arkadaşlarım için ise böyle çok varlıklı biriyle bir ilişki yaşayabilirsiniz, evlenebilirsiniz ya da sen çok varlık sahibi olabilirsin. Yurt dışı ile bağlantılı konular, denize yakın olan bir yere taşınma ile ilgili, yerleşme ile ilgili konular gündeminize gelecektir. Burada bir bereket. Yani 2'yi kim seçti bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Sevgili Kova burcu. Güzel bir bereket vardır arkadaşlar. Üçüncü kartı seçen arkadaşların burada bir müjde, ortaya bir ürünün, bir projenin çıkması, bir çocuk müjdesi olabilir. Fakat burada şöyle bir durum var. Ayarlarının yeniden sıfırlanması yani reset atmak deriz ya. Yeniden böyle bir hani o çocuksu masumiyete, çocuksu heyecana yeniden dönmek vardır. Taze enerjilerin yeniden hayatına akması vardır açıkçası. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum ama bu kartlardan hangisini seçtiysen bunu yoruma yazabilirsin ama hani şu kartı seçtim diye değil öyle de yazabilirsin ama o kartın sende bıraktığı iz, etki nedir? Bununla ilgili kendi niyetini veya olumlamanı yorum kısmına yazabilirsin sevgili Kova burcu. Daha çok güzel etkileri aktif edelim. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.